Herkese merhaba, Noku İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir projeyle karşınızdayım. Fonda görmüş olduğunuz bu cici bebek tulumunu hazırlayacağız. Çok tatlı, çok sevimli bir proje. Şöyle bakın, yanlarındaki fırfır detaylarıyla da hareketlendirmiş olduk sade olan bebek tulumumuzu. Yukarıya doğru çıktıkça bakın yine fırfırlar devam ediyor. Tabii ki askı detayıyla yine çok güzel bir görüntü katmış olduk. Yapımı çok basit. Sadece zincir çekmeyi ve trabzan yapmayı biliyorsanız bu videoyu izleyerek rahatlıkla bu bebek tulumunu sizler de yapabilirsiniz. Şöyle bakın, çok tatlı bir proje. Ben 3-6 ay için hazırladım. Tabii ki her çocuğun gelişimi birbirinden farklıdır. Sizler bebeklerinizin üzerine deneyerek çok rahatlıkla bu tulumu yapabilirsiniz. O zaman geçelim detaylarına. Kullandığım iple başlamak istiyorum. Nako hoş geldin soft. Yumuşacık bir bebe yünü. Çok güzel bir dokusu var. Eminim bebeklerimizin de narin tenine çok yakışacak. İçeriğine baktığımızda da %60 bambu içeriyor. Bu da çok güzel bir özellik daha kazandırıyor. Şimdi gelelim tığa. Kullandığım tığ 2 numara. Normalde 2,5 örebilirsiniz denmiş. Ama benim elim gevşek olduğu için 2 ile öreceğim. Siz 2,5 örebilirsiniz. O zaman hemen tarifine başlayalım. İpimi sabitliyorum ve zincir çekerek başlıyorum. Bakın, elimi gevşek tutuyorum. Neden gevşek tutuyorum? Örgümün yumuşak olmasını istiyorum. Örgünüzün yumuşak olmasını istiyorsanız elinizi gevşek tutun. Çünkü tığ örgüsü ne kadar çok eliniz sıkı olursa o kadar sertleşecektir. Şimdi bu şekilde toplamda 34 tane ilmek atıyorum. Evet, 34 adet zincirimi çektim. Şimdi 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum ve ilk zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarla bakın zincirimin içerisini dolduruyorum. Evet, zincirimin içerisini tamamen trabzanlarla doldurdum. Şu kenardaki yaptığım, yukarı çıktığım zincirlerle birlikte toplamda 35 tane trabzanım oldu. Şimdi örgünün arka yüzünü çeviriyorum. Bundan sonra örgünün arka yüzünde yapılacak işlem tamamen bundan ibaret. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve her trabzanın tepesine bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bütün örgü boyunca örgünün arka yüzünde yapılacak işlem bu. Sadece ne yapıyorum? Sık iğnelerle dolduruyorum. Tamamen sık iğnelerle geçerek sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada artırma yapmıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bakın her trabzanın içerisine bir kez batarak yine sıramı tamamlayacağım. Yani toplamda trabzan sayımın 35 olması gerekiyor. Herhangi artırma eksiltme yapmamam lazım. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bakın toplamda 2 tane trabzan sırası yapmış oldum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde yine bir zincirle yukarı çıkıp bütün trabzanlarımın tepesine birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım, geldim bir üst sıraya. Şu anda 35 tane trabzanım var. Bu sırada ilk artırmamızla başlıyoruz. Bundan sonra artırmalarımız aynı oranda olacak. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Normalde bu kısma batmıyordum. Bu kısma batarak direkt devam ediyordum artırma yapmak istemiyorsam. Ama şu an artırma yapmak istediğim için bu noktaya bakın. Zaten 2 tane zincirle yukarı çıktım. Aslında bu bir trabzan sayılıyor. O yüzden bu noktayı atlarken şimdi ne yapacağım? Artırma yapmak istediğim için bu noktaya bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde de artırmamı yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerime, bütün trabzanlarımın üzerine bir defa batacağım. Bir defa trabzanımı yapacağım. Sıra sonunda da yine bir tane artışım olacak. Geldim sıranın sonuna. Hemen burada da bir tane artırmamı yapıyorum. Normalde bütün sık iğnelerime bir defa battım. Ama şimdi artırma yapacağım için son battığım sık iğneye şöyle bir defa daha batıyorum. Ve bununla birlikte de
ikinci artırmamı yapmış bulunmaktayım. Bir sıra başında bir tane yaptım, bir de sıra sonunda yaptım. Toplamda 35 olan ilmek sayım 37'ye ulaştı. Bundan sonra her sırada, sıra başında ve sıra sonunda artırma yapacağız. Bu şekilde şöyle açılacak örgümüz. Şimdi 49 trabzana ulaşıncaya kadar örgümüzü büyütelim. Daha sonra görüşelim. Evet, 7 sıra toplamda ördüm. Her sırada 2 artırma yaparak 49 ilmeğe ulaştım. Bakın böyle bir görüntümüz var. Şu 2 sırada artırma yapmadığım için daha düz duruyor. Daha sonra tamamen böyle bir açılma var. Bundan sonra 9 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde trabzanlarımızın üzerine birer tane batarak, birer tane trabzan yaparak öreceğiz. Bakın. 2 zincirle çıktım. Burayı atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Burayı neden atladım? Çünkü zaten 2 zincirle çıktığım için buraya trabzan yapmış sayılıyorum. Bundan sonraki bütün trabzanlarıma birer defa batarak toplamda 9 sıra öreceğim. Evet, toplamda 10 sıra düz bir şekilde ördüm. Bakın şurası son yaptığımız artırma sırasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık daraltmaya geçebiliriz. V şeklinde daraltacağız. Şimdi de her sırada başta 2, sonda 2 olmak üzere toplamda 4 tane azaltma yapacağız. Hemen başlayalım. Örgünün ön yüzündeyim. Sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bakın normalde ne yapıyorduk? Direkt buraya trabzanla çıkıyorduk. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Bu kısma değil, şu kısma değil. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane kaydırma yaparak kestim. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Kaydırıyorum. Toplamda ne yapmış oldum? 2 tane kaydırmış oldum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve sıra sonunda 2 tane ilmek kalıncaya kadar normal trabzanlarımı yapıyorum. Yani burada 2 tane kesme yapmış olduk. Sıra sonunda da yine 2 tane kesme yapacağız. Geldim sıranın sonuna. 2 tane bakın sık iğnem kaldı. Yani 2 tane trabzanlık yerim kaldı. Buraya hiç dokunmuyorum. Direkt olarak örgümü çeviriyorum. Ve arkaya geçiyorum. Arkada ne yapıyoruz? Tamamen bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Arkaları bu şekilde tamamlıyoruz. Önlerde ise başta 2 tane, sonda 2 tane olmak üzere her sırada toplamda 4 tane trabzanımızı kesiyoruz ve bu şekilde azaltarak ineceğiz. Ta ki nereye kadar? 25 tane ilmek kalıncaya kadar. Yani şu sıramızla birlikte toplamda 6 sıra eksiltelim. 25 tane ilmeğimiz kalsın. Daha sonra görüşelim. Evet, her sırada 4 tane trabzan azaltarak sağdan 2 soldan 2 şeklinde 6 sıra ördüm ve ilmek sayım 25'e ulaştı. Artık tamamen bedeni bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi geldik kenarların fırfır detayına. Hemen bulunduğum noktadan örgünün ön yüzündeyim. Dönüyorum. Bir ilmek kaydırıyorum. Daha sonra 2 zincirle yukarı çıkıyorum ve bu kenar trabzanlara ikili trabzanlar yapıyorum. 3 ve 4 adet. Şu yukarı çıkarken şu merdivenli kısımlara da yine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu kısımlara hep trabzan yapacağım. Eğer fırfırın daha yoğun olmasını istiyorsanız trabzan sayısını artırabilirsiniz. Böyle bakın. Trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Evet, tulumun bütün çevresini bu şekilde fırfırla geçtim. İkili trabzanlar şeklinde. Artık tamamen bir parçamız hazır. Şimdi bu parçadan aynısından aynı ölçülerle bir tane daha hazırlayacağız. Daha sonra birleştirme detayına geçeceğiz. 2 tane aynı parçadan hazırladım. Bakın bu şekilde.
Bir tanesini ters çevirip böyle masaya koyuyorum. Ardından diğerini düz bir şekilde böyle üst üste getiriyorum. Daha sonra şu alttan dikeceğiz. Üstten de düğmeli olacak. O yüzden altı tamamen dikeceğim. Altın açık kalmasına gerek yok. Şimdi bir tanesine ipimi uzun bıraktım. Hemen iğnemi takıyorum. Evet, şöyle birbirine denk getirerek fırfırlardan birleştirmeye başlıyorum. Bakın. Fırfırlar bittikten sonra geldik şu alt kısma. Bunlarda da bakın trabzanlar zaten birbirlerine bakıyorlar. Şu üst kısmından şöyle karşılıklı trabzanlarımın içinden geçerek dikiyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Örgümü çok gevşek ördüğüm için çok yumuşak. Çok güzel bir dokusu oldu. Zaten ip de çok yumuşak, yumuşacık. Ben de tığ ne yapmadım? Sertleştirmedim örgümü. Evet, bakın bu şekilde birbirine bakacak şekilde altı tamamen dikiyorum. Fırfırlarda bakın şöyle bir bütün gibi oldu zaten. Şimdi bu kısmı aynı şekilde tamamlayacağım. Evet, bakın alt kısmı bu şekilde tamamen diktim. Çok güzel bir duruşu oldu. Hiçbir şekilde dikiş izi belli değil. Şimdi şöyle birleştiriyorum. Bakın bu şekilde üst üste getirdiğimde çok güzel bir duruşu oldu. Şimdi geldik düğmelerin yerleştirilmesine. Tabii ki düğmeleri yerleştireceğim ama ondan önce şöyle minik fırfırlı cici bir askı yaptım. Bunu da göstermek istiyorum. Bunu da şu kısma dikeceğiz. Bir tanesini ben hazırladım. Diğerini birlikte yapacağız. Bakın bu kısma dikeceğiz. Daha sonra bir tanesini de buraya dikeceğiz ve bu güzel düğmelerimizle süsleyeceğiz. Şöyle askının bir tanesini ben hazırladım, yerleştirdim. Çok cici oldu. İlik açmamıza gerek yok düğme detayı için. Bakın şöyle trabzanlarımızın arasından düğmelerimiz gayet rahatlıkla geçebiliyor. O yüzden buraya ilik açmadım. Yan kısımlarda da yine aynı şekilde. Bakın bu askı kısmı. Bu kısımlarda yan kısımları şu artırma yaptığımız ve 10 sıra düz ördüğümüz yerlere bu şekilde 4 adet düğme yerleştirdim. Kenarlara da yine ilik açmamıza gerek yok. Bakın direkt olarak trabzanlarımızın arasından ne yapıyor düğmelerimiz? Çok rahatlıkla geçebiliyor. Şimdi diğer kısma da askımızı yapalım. Daha sonra diğer düğmelerimizi de yerleştirelim. Zincir çekerek başlıyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Daha sonra 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın şu sondan bir öncekine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra en sondakine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Yani toplamda bakın 3 tane ikili trabzanım var. Çeviriyorum örgümü. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra her trabzanın tepesine bir kez batıyorum. Böyle ince bir trabzan sırasından askı detayı oluşturacağız. Daha sonra kenarlarını fırfır geçeceğiz. Örgümü çeviriyorum. Bakın. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın. Yine çevirdim örgümü. Bakın. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet, toplam 21 sıra trabzanlarımı ördüm. Şimdi geldim kenardaki fırfır kısmına. 2 zincirle yukarı çıkıyorum ve bu trabzanların kenarlarına 4'er adet trabzan yapıyorum. Şu geçiş kısmına bir tane batıyorum. Diğer kısımlara bakın. İç kısımlara 4'er tane trabzan yapıyorum.
Şimdi hem sağ tarafını hem de böyle dönüp sol tarafını tamamen bütün çevresini trabzanlarla geçiyoruz. Yani şurada yaptığım işlemin aynısı. Bakın tamamen bütün çevresini trabzanlarla geçip dönelim. Evet, bakın iki tarafını da tamamen trabzanlarla geçtim ve bu şekilde fırfırlı bir detay ortaya çıktı. Şimdi sıra geldi bunun bedene birleştirilmesine. Şöyle bakın. Şu tarafı da açalım. Daha net anlaşılsın. Şimdi bakın bedene dikeceğiz. Bedene tersten dikiyoruz. Böyle önü denk gelsin diye. İğnemi kaydırıyorum bu şekilde. Ve daha sonra bakın şöyle tam ortalıyorum. Ve buradaki iki trabzanın birleştiği noktaya bakın dikiyorum. Biraz buradan şöyle sabitliyorum. Daha sonra geliyorum fırfıra. Şöyle sağlamlığından emin olduktan sonra da çok sert dikmemize gerek yok. Evet. Şöyle sabitleyip bir düğüm yapıp kesiyorum. Evet, bedene dikmesini yaptık bakın bu şekilde. Şimdi geldik düğme dikimine. Düğmeyi fırfırın üzerine dikiyoruz. Bakın buradaki gibi direkt fırfırın üzerine düğmemizi dikiyoruz. Beden geçecek kalınlıkta bir iğne seçiyorum. Şöyle bakın bütün düğmeleri aynı şekilde diktim. Şöyle içinden geçiriyorum. İpimi şöyle ayarladım. Daha sonra dikeceğim noktaya geliyorum. Şöyle boyunu da bir bakalım. İkisi aynı dursun. Evet, boyu da bakın aynı oldu. Tam şu noktaya batıyorum. Daha sonra bu ipi tutuyorum. Diğeriyle şöyle bir kez daha batıyorum. Ve düğüm yapıyorum. Bakın bu şekilde düğüm yaparak sıkı bir düğüm yapıyorum. İkinci düğümüm. Son kez bir kez daha yapayım. 3 tane sıkı düğümle sabitliyorum. Daha sonra da kesiyorum. Evet, askımız da bu şekilde hazır. Şöyle bakın trabzanların zaten araları açık olduğu için ilik kısmına gerek kalmadan direkt olarak düğmemizi ne yapıyoruz? Geçiriyoruz. Diğerini de yapalım aynı şekilde. Burada yine şöyle aradan geçiriyorum. Ve bakın çok cici oldu askılarımız. Çok tatlı. Şöyle çok güzel. Bunu dilerseniz daha sonra düğmeyi şöyle bebeğin işte atıyorum omuz kısmı dar olursa düğmeyi biraz daha üste dikerek bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. O tamamen sizin keyfinize kalmış. Evet, diğer düğmeleri de bakın aynı şekilde yerleştirdim. Evet, askı detaylarından sonra tulumumuz artık hazır. Şöyle bakın yakından fırfırlı, çok sevimli. Kenarlardaki düğmeler sayesinde de hiçbir dikiş yok. Sadece şu alt kısmında bir dikiş yaptık. Onun dışında herhangi bir noktada dikiş mevcut değil. Bakın çok sevimli, çok da güzel oldu. Evet, sadece zincir çekmeyi ve trabzan yapmayı bilen herkesin bu videoyu kolaylıkla izleyerek yapabileceği bir tulum oldu. Şöyle bakın, çok tatlı, üstteki fırfır detayı, rengi çok sevimli bir tulumumuz oldu. Sadece dediğim gibi ne gerekiyor bizler için? Trabzan ve zincir. Onun dışında çok basit, çok kolay. Şöyle bakın, yanlar direkt olarak düğmeli. Çok rahatlıkla giydirilebilir. Yukarıdan da bakın tamamen düğmeli.
Şöyle açtığımızda çok rahatlıkla bebeğimize giydirip daha sonra düğmelerini tekrar kapatabiliriz. Evet. Dilerseniz şu kısmına falan böyle çiçek yaparak da süsleyebilirsiniz. Ben sade olmasını tercih ettim. O yüzden de bu şekilde hazırladım. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.